Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle bir bandana öreceğiz. Yapılışı gerçekten çok kolay. Tığ işine yeni başlayan arkadaşlar da bu bandanayı kolaylıkla örebilirler. Ölçülerini vererek başlamak istiyorum. Bandananın yüksekliği köşeye kadar 26 santimetre. Yan uzunluğu ise 37 santimetre. Bağcıklar arasındaki eni ise 51 santimetre. Ben bu bandanayı 50 gramı 115 metre olan %50 bambu %50 akrilik iple ördüm. Bir yumak tam yeterli geldi. 50 gram ucu ucuna tam denk geliyor arkadaşlar. Örmek için ise 3,5 milimetrelik tığ kullandım. Bandanayı örmeye alt bölümden başlıyoruz. Artırarak önce file bölümünü örüyoruz. Daha sonra kenar bölümünü çalışarak tamamlıyoruz. Ayrıntılı bir şekilde videoda anlatılıyor. Yapılışına geçmeden önce küçük bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Bir ilmek alıp ipi sabitliyorum ve 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Zinciri çeviriyorum. Son zincirin ters taraftaki çıkıntısına batıyorum. Buraya bir sık iğne örerek ilk sıraya başlıyorum. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İlk zincirin çıkıntısına batıyorum. Buraya bir sık iğne örüyorum. Birinci sırayı tamamladım. Birinci sırada bir göz bulunuyor. Dönüşte 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dönüyorum. Bu gözün içerisine batıp bir sık iğne örüyorum. İkinci sıraya başladım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığın başını doluyorum. Dönüşte örmüş olduğum sık iğneye batıyorum. Buraya bir ikili trabzan örerek ikinci sırayı tamamlıyorum. İkinci sırada 2 göz oluştu. Yine dönüş için 8 zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk gözün içerisine batıp bir sık iğne örüyorum. Üçüncü sıraya başladım. 5 zincir çekiyorum. Sıradaki gözün içerisine batıp bir sık iğne örüyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Dönüş için çekmiş olduğum 8 zincir bulunuyordu burada. Üçüncüsüne batıyorum. 1, 2, üçüncü zincire batıyorum. İkili trabzan örerek üçüncü sırayı tamamlıyorum. Üçüncü sırada da 1, 2, 3 göz oldu. Yine dönüş için 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dönüyorum. Dördüncü sıraya başlıyorum. Yine ilk gözün içerisine batıp sık iğne örüyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Sıradaki gözün içine batıp sık iğne örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Son gözün içerisine batıp sık iğne örüyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Baştan 3. zincire batıyorum. 1, 2, 3. Buraya bir ikili trabzan örüyorum. Dördüncü sırada da 1, 2, 3, 4 göz oluştu. Yine dönüş için 8 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 5. sıraya başlıyorum. 5. sırada da 5 göz oluşacak. Aynı şekilde örüyorum. Sadece dönüşlerde 8 zincir çekiyorum. Aralarda 5'er zincir çekerek devam ediyorum.
Son gözü örerken 5 zincir çektikten sonra tığın başını doluyorum. 1 2 3. zincire batıyorum. İkili trabzan örerek sırayı tamamlıyorum. 5. sırayı tamamladım. 1 2 3 4 5 göz oluştu. Her sırada birer göz artarak devam edecek. Bu şekilde örmeyi sürdürelim. Toplam 32 sıra ördüm. Yaklaşık olarak uzunluğu 23 santimetre, eni ise 51 santimetre. Daha sonra bitmiş ölçülerini vereceğim ütüledikten sonra. Şimdi 33. ve son sırayı öreceğim. Üst tarafı toparlayacağız. Dönüş için 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. İlk göze batıyorum, sık iğne örüyorum. Daha sonra üçer zincir çekerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Son kutuya batıp sık iğne ördüm. 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Yine alttaki zincirlerden üçüncüsüne batıyorum. İkili trabzan örerek sırayı tamamlıyorum. Şimdi etrafına sık iğne öreceğiz. Bir zincir çekiyorum. İlk kutunun içerisine 2 sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci kutuya geçiyorum. Yine buraya 2 sık iğne örüyorum. Bir zincir çekip üçüncü kutuya geçiyorum. Bu şekilde köşeye kadar devam ediyorum. En son kutuya geldim. Köşedeki kutuya bir zincir çektim. Buraya bir sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Devam ediyorum. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir zincir çekip diğer kutuya geçiş yapıyorum buraya. Bu arada bu fazlalık ipi de araya alıyorum. Yine bu kutuya 2 sık iğne örüyorum. Bir zincir çekip diğer kutuya geçiyorum. Her kutuya ikişer sık iğne örüyorum. Aralarına da birer zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Son kutuya 2 sık iğne ördüm. Daha sonra 1 2 3. zincire batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir zincir çekip aynı yere batıyorum. Üst tarafa dönüş yaptım. Yine buraya 2 sık iğne örüyorum. Bir zincir çekip yandaki kutuya geçiyorum. Buraya 2 sık iğne örüyorum. Bir zincir çekip diğer kutuya yine 2 sık iğne örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Son kutuya 2 sık iğne ördüm. İlk sık iğneyi ördüğüm yere batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir zincir çekip kaydırma yaparak sırayı tamamlıyorum. Çiçekleri yapmaya başlayacağım. Toplam 15 zincir çekeceğim. Önce bu direğe kadar kaydırma yapıyorum. Bu direğin üzerine kadar geldim. Şimdi 15 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tığın başını doluyorum. 1 2 3. zincire batıyorum. Buraya 2 trabzan örüyorum. 1 aynı yere batıyorum. 2 trabzan ördüm. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp kaydırma örüyorum. Çiçeğin birinci yaprağını tamamladım. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere 2 trabzan örüyorum. 1 2.
2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp kaydırma örüyorum. İkinci yaprağı tamamladım. Aynı şekilde 2 yaprak daha örüyorum. İki zincir çektikten sonra yine aynı yere batıp kaydırma örüyorum. 4 yapraklı bir çiçek ördüm. Şimdi 11 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bir direk atlıyorum burayı. İkinci direğin tepesine batıyorum, kaydırma örüyorum. Bu şekilde. Şimdi yine 15 zincir çekeceğim. Aynı işlemleri tekrarlayıp bir çiçek daha öreceğim. Bir direk atlayıp ikinci direğe kaydırma örerek tutturacağım. Bu şekilde aşağı kadar devam edelim. Alt köşeye kadar ördüm. Buradaki ilk kutunun içerisine 5 sık iğne örmüştüm. Şimdi bu çiçeği bağlarken kutunun içerisindeki sık iğneleri sayıyorum. 1 2 sık iğne sonra batıyorum ve buraya kaydırma yaparak bağlıyorum. Tekrar 15 zincir çekiyorum. Üçüncü zincire batarak çiçek örüyorum. Çiçeği tamamladım. 11 zincir çekiyorum. Hemen sıradaki ilmeğe batıyorum. Kaydırma örüyorum. Köşeyi bu şekilde döndük. Şimdi yine aynı şekilde öreceğim. Bir direk atlayacağım. İkinci direğe bir çiçek yapacağım. Aynı şekilde örmeyi sürdürerek bu köşeye kadar geleceğim. Devam edelim. Son çiçeği de ördüm. Şimdi köşeye kadar kaydırma örüyorum. 1 2 bir de buradaki çift sık iğnelerin arasına batıyorum. 3 kaydırma örmüş olacağım. Şimdi 35 zincir çekiyorum bağcık için. ...35 zincir çektim. Uç kısmına bir çiçek yapıp kaydırma örerek geri döneceğim. Üçüncü zincire batıyorum ve buraya bir çiçek örüyorum. Çiçeği tamamladım. Bir zincir çektikten sonra buradaki zincirlerin tepesine batarak kaydırma örüp geri dönüyorum. Her zincirin üst kanadına batıyorum. Tığdaki ilmeğin içerisinden geçirerek kaydırma örüyorum.
Zincir boyunca kaydırma ördüm. Şimdi burada sık iğnelerin üzerine batarak sık iğne öreceğim ve kirpik yapacağım. İlk sık iğneye batıyorum. Sık iğne örüyorum. Her ilmeğe batıyorum. 3 sık iğne ördükten sonra 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin dibindeki bu ilmeklere batıp kaydırma örüyorum. Bir kirpik ördüm. Devam ediyorum. 1 2 3 sık iğne ördüm. Yine 3 zincir çekiyorum. Kirpik örüyorum. Yine her ilmeğe batarak 3 sık iğne örüyorum. 3 zincir çekip kirpik örüyorum. Diğer köşeye kadar bu şekilde devam edelim. Son kirpiği ördüm. 1 2 3 sık iğne ördüm. Şimdi 35 zincir çekiyorum. 35 zincir çektim. Yine tığın başına doluyorum. 3. zincire batıp buraya bir çiçek örüyorum. Çiçeği tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi zincirin üzerinden kaydırma örerek geri dönüş yapıyorum. Son kaydırmayı ördüm. Buraya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. İpi kesiyorum. İpi iğneye geçiriyorum. Buradaki ilmeğe alttan batıyorum. İpin çıktığı ilmeğe de üstten batarak ipi arkaya doğru çekeceğim. Burayı kapattım. İlmek oluşturdum. Daha sonra ipi sabitliyorum önce. Çözülmemesi için. İlmekler arasında yürüterek gizliyorum. Fazlalığı kesiyorum. Bu şekilde. Bandanamızın bütün işlemlerini tamamladım. Şimdi üzerine buhar tutarak ütüleyeceğim. Fazla esnetmeden, sadece örgünün daha düzgün gözükmesi için son halini ve ebatlarını sizle paylaşacağım. Bandanamızın bütün işlemleri tamamlandı. Ütüledim. Uzunluklarını da vermek istiyorum. Yüksekliği köşeye kadar yaklaşık olarak 26 santimetre. Yan uzunluğu 37 santimetre. Eni ise bağcıklar arası 51 santimetre. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.